Selamünaleyküm. Hacer'in Lezzetleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için muhteşem bir ekmek tarifi vereceğim. Lezzetli, benzersiz, kolaylığından ödün vermeyen çok lezzetli, çok kolay bir ekmek tarifi. Pamuk gibi. Ekmeğimizin hamurunu yoğurmakla başlayalım. 1 su bardağı su, 1 su bardağı süt. Sütümüz ılık olsun. 1 paket maya, 2 tatlı kaşığı şeker, 4 yemek kaşığı sıvı yağ. Güzelce karıştıralım. Şekerimiz erisin, mayamız aktif hale gelsin. Unumuzu ilave edelim. Unu azar azar ilave edelim. Spatulamızı çıkaralım. Elimizle yoğuralım. Yarım tatlı kaşığı tuz ilave edelim. Yumuşacık bir hamur olsun. Sert olmasın. Hamurumuz ne kadar yumuşak olursa, ne kadar güzel yoğrulursa o kadar ekmeğimiz güzel olur. Tekrar un ilave ettik. Hamurumuzu bu şekilde yoğurursak daha güzel olur. Ekmeğimiz kat kat kabarır. Üzerini kapatalım. Hamurumuz mayalansın. Hamurum mayalandı, gördüğünüz gibi puf puf kabardı. Masamı unluyorum. Hamurumu masama çıkaracağım. Masamda da birkaç dakika hamurumu yoğuracağım. İçe doğru katlayaraktan bastıra bastıra yoğuralım. Hamurumuzu lulo şeklinde katlayaraktan yuvarlayalım. İsterseniz yuvarlak da yapabilirsiniz. Ekmeği küçük yapmak istiyorsanız 2 beziye, 3 beziye ayırabilirsiniz. Ben tek beze yaptım. Uçlarını sivriltelim. Yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsiye koyalım. Çapraz korsak daha güzel olur. Ekmeğimiz kabaracağı için daha güzel yer kaplar. Üzerini kapatalım. Tepsi mayası olsun. Hamurumu görüyorsunuz. Kat kat kabardı. Vaktiniz varsa biraz daha kabartabilirsiniz. Hamur işlerinde kullandığım jiletle kullanıyorum. Tek kullanımlık. Keskin bıçağınız varsa o da olabilir. Çizikleri derin atarsak ekmeğimiz daha güzel kabarır. İki parmak, 3 parmak arayla çiziklerimizi atalım. Çizik atarken de hamurun üzerine bastırmayalım. Havası inmesin. Çizikleri belli olmayan yerlere de bir kez daha geçebilirsiniz üzerinden. Biraz belli olursa daha güzel olur. Bir yumurta sarısı, içerisine 1 yemek kaşığı süt koyalım. Karıştıralım. Ekmeğimize hem parlaklık verecek hem kızarıklık verecek. Üzerine bol bol sürelim. Yumurtayı sürerken de bastırmayalım. Havası inmesin.
Üzerine susam serpiştirelim. Hem lezzet açısından hem görüntü açısından susam da çok güzel lezzet de verecek. Görüntüsünde güzel olacak. Bol bol dökelim. Susam sevmiyorsanız da koymayabilirsiniz. ...200 derecelik fırınımıza verelim. 25-30 dakikada pişti. Önce yüksek ateşte 200 derecede, daha sonra da 170 dereceye düşürdüm. İçini çekmesi açısından. Pamuk gibi kabardı. İlk sıcaklığı çıktı. Çıkaralı 5 dakika oldu. Ekmeğim çok yumuşak, sıcak olduğu için bıçakla kesmedim. İsterseniz biraz daha soğuduktan sonra bıçakla dilimleyebilirsiniz. Bu şekilde yapıp dondurucuya da koyabilirsiniz. Kolaylıkla bayatlamayan bir ekmek. Çok da lezzetli. Ekmeğimize doku testi yapalım. Ekmeğimizin içini görüyorsunuz. Çok güzel kabardı. Hamurumuz ne kadar güzel olursa ekmeğimiz de bu kadar güzel olur. İçini görüyorsunuz. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız güzel tariflerimden haberdar olacaksınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.